Merhabalar. Sektör Gerçekleri programına hoş geldiniz. Bugünkü programımızı Pro Group ve World 17 ortak yayını olarak yapıyoruz. Öncelikle Salim Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizi böyle yerlere tekrar getirdiğiniz için ve ön ayak olduğunuz için teşekkür ederim. Estağfurullah. Gelinecek en iyi yerlerden bir tanesi. Damat DS Twin zaten Türkiye'de. Erkek giyimde marka. Dolayısıyla biz de size teşekkür ederiz bu yayın için. Tabii ki bugünkü görüşmemizin as solisti diyelim. Süleyman Bey var. Çok da tanıtmaya gerek ihtiyaç duymadığımız biri aslında. Hem renkli kişiliği hem her zaman taşıdığı karizmasıyla birlikte bize de çok ışık olan biri. Süleyman Orakçıoğlu. Süleyman Bey teşekkür ederiz katıldınız. Bir de bize evinizi yuvanızı açtınız. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Her şeyden önce Pro Group Salim Hocama, Edin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Yani bugün belki burada konuşacağımız şeylerin hepsi kendi adımıza belki birçok konuda yaptığımız faaliyetler ama bunları tabii ki iletişim yoluyla da paylaşmak lazım. Yani ne güzel. Sonuç itibariyle bu hem marka iletişimi hem de özellikle aynı zamanda marka stratejileri konusunda tahmin ediyorum güzel bir söyleşi olacak. Hiç şüphem yok. Şimdi ben şöyle gireyim. Bizim izleyicilerimizin de çok aslında keskin bir çizgisi vardır. Biri ben nasıl Süleyman Bey olurum diyen genç girişimcilerimiz. Bir diğeri de ben nereye yatırım yaparım? Yatırım yaptığım yer doğru yer midir? Bu marka nasıl bugünlere geldi diyen de bir ikinci kesim vardır. Ortası hani yemek yaparken ne yazık ki bizi izlemezler. Ama ben ilk soruyu ilk kesim için soracağım. Hem sizi tanımak mahiyetinde hem de yabancı üniversite izleyicilerimiz de olacaktır. Hocam siz kimsiniz? Nesiniz? Süleyman Bey nedir? Evet. Bunu duymak isteriz. Şimdi biz profesyonel hayatta şu anda Orka Holding bizim firmamızın adı ve bu çatı altında faaliyet gösteren yurt içinde ve yurt dışında 14 tane şirketimiz var. Şimdi burada tabii ki bu faaliyetimizin içeriğinde de bizim markalarımız, Damat markası, Twin markası ve DS Damat markası ve bununla ilgili tabii ki kendi adımıza yurt dışında yaptığımız doğrudan yatırımlar var. Doğrudan yatırımlar derken her şeyden önce bugün İspanya'da, Romanya'da, Rusya'da ve İtalya'da çok aktifiz. Özellikle İtalya'da şu anda son 5 yıl önce başlattığımız İtalya pazara giriş stratejisinden sonra her yıl yaklaşık olarak İtalya'da %80 büyüdük. Ve şu anda bir Türk markası olarak İtalya'da 30 tane satış noktamız var. Bir anda Floransa'ya gittiğiniz zaman fuar için size orada biz mağazamızla göz kırpabiliriz. Ya da Sardinya adasına gittiğiniz zaman orada Sassari'de bir anda mağazamızı gördüğünüz zaman şaşırmayın. Yani birçok kuzeydeki İtalyan markasının bile aslında orada mağazası yok. Biz tabii ki her şeyden önce bu uygulamayı neden böyle yapıyoruz? Aynı zamanda yani şu anda işte serbest ticaret anlaşmamız ya da gümrük birliği olan ülkelerde direkt olarak yatırım yapmamız daha kolay. Ama bunun dışında tabii ki çevre ülkeler yani Middle East dediğimiz zaman MENA bölgesi ve Körfez ülkelerinde işimiz biraz daha zor. Orada doğrudan yatırım yapmak yerine orada güçlü partnerlerle çalışıyoruz. Yani o bölgenin lokal güçlü partnerleriyle çalışıyoruz. Ve özet olarak bugün tabii ki siz nasıl başladığımı sordunuz, onu da anlatacağım. Özet olarak bugün şu anda yaklaşık olarak 400 mağazamız var. Bunun 200'ü ülkemizde, Türkiye'de, 200'ü ülkemiz dışında, yurt dışında yani Süper. biz böyle değerlendirebiliriz. Tabii bu nasıl başladınız, nasıl geldiniz? Ben şimdi bir flashback yaptım ve 2005 yılında katıldığım çok önemli bir organizasyonu şu anda anımsadım. O da neydi? Monte Carlo'da dünyanın en kapsamlı girişimcilik yarışmasına katılmıştım. Ve Türkiye birincisi olarak ve ülke olarak da biz ilk defa katılıyorduk. Dünyanın birçok ülkesinden 33 ülkeden girişimciler vardı. Ernst Young'ın düzenlediği bir organizasyondu. Yani çok kapsamlı. Ve biz Monte Carlo'da bir hafta kampa girdik. Harvard'dan hocalar, diğer işte bir şekilde jüri falan.
en kapsamlı yarışmada bize sorulan şu soru hiç aklımdan çıkmıyor. Siz setup'ını siz mi yaptınız? Yani siz mi başladınız? Yoksa bu aileden kalma bir hikaye mi? Hı hı. Çünkü jüride bile değerlendirmede çok önemli bir ölçüttü. Ve tabii ki bizim ya işte setup'ını biz yaptık ama yaparken de inanılmaz derecede kısıtlı ve zor koşullarda başladık dediğim zaman bizi birkaç adım öne taşımıştı. Yani bu birkaç adım öne taşımasının nedeni de şuydu. Çünkü bir fikriniz var, bir hayaliniz var, bir vizyonunuz var ama bunu uygulamaya nasıl geçiriyorsunuz? Veya işte uygulamaya geçirirken yaşadığınız zorlukları, yaşadığınız bir takım travmaları, yani bunları nasıl aşıyorsunuz? Ve hatta orada girişimcilikle ilgili bir tanımlama vardı. Hiç unutmuyorum. Ve bütün arkadaşlarla da işte üniversitelerdeki söyleşilerimde de ben paylaşıyorum. Gerçek girişimcinin tanımı. O da şu. Gerçek girişimci yaşadığı her türlü olumsuzluklara rağmen bunlardan ders çıkararak tekrar deneme cesaretini gösterebilendir. Bir sorun var. Tartışma gibi olsun, hadi merak Evet. ettim. Bir şeyi tekrar tekrar deneyip sürekli kaybediyorsunuz. Belki doğru girişimde değilsinizdir. Belki hamurunuzda yoktur. Nasıl olacak o? Şimdi tabii burada ince bir ayar var. Yani tekrar denediğiniz zaman bir önceki hataları yapmadan Heh. bu işte o hataları en azından neden yaptığınızı kendinizle ilgili sorguladıktan sonra yola çıkarsanız başarılı olmanız Mümkün şansınız değil. daha Okey. fazla olur. Peki şöyle bir sorun var. Daha da ilk soruyu biraz daha pekiştirmek için. Şimdi ben bir öğrenci olarak hep baktığımda üniversite öğrencisiyken Süleyman Orakçıoğlu var, işte DS Damat var, Twin var ve işte çok güzel bir oluşum var ve bakıp şey derdim. Bir an ben onlardan hiçbiri olamam. Çünkü benim baba param yok. Çünkü ben birini tanımıyorum. Biri bana el vermez. Ama siz buralara gelirken biri size el verdi mi? Biri ya çok tatlı bir çocuksun, al bakalım sana biraz sermaye mi dedi. Nasıl geldiniz bugünlere? Şimdi ben tabii ki orada şöyle bizi izleyen arkadaşlara da şu tavsiyem var. Paranız olsa da çok şey yapamazsınız. Önemli olan farklılığı nasıl ortaya koyacağınız. Daha önce belki farklı olmak çok önemliydi ama şimdi farklılığı nasıl ortaya koyacağınız çok daha önemli. Yani uygulamadaki o farklılığı hissettirmeniz, uygulamada o farklılığı hissettirmeniz. Şimdi kendi adıma işte anımsıyorum. İlk başladığım zaman rakip bile göremem, devler diyeyim. Hı hı. Yani bu işin başlangıcında. Benden çok daha iyi kondisyonda mal alabiliyorlar. Malı satarken çok daha iyi şartlarda satabiliyorlar. Çünkü finans güçleri var. Piyasada belli bir etkinlikleri var. Şimdi böyle bir dönemde başladığınız zaman sermayeniz yok. Ve aynı zamanda çok fazla iş tecrübeniz yok. O zaman ne yapmanız gerekir? Üründe bir farklılık yapmanız gerekir. O üründe farklılığı yaparken de pazarlama tekniklerini kullanmak çok önemli. İsterseniz deneysel olarak ben onu anlatayım. İlk ben 30 yıl önce işe başladığım zaman erkekler sanki lacivert ceket, gri pantolon, başka bir şey giymeye hakları yok. Öyle bir anlayış vardı. Biz erkeğin dünyasına renk ve tasarım getirdik damat olarak. Neden? Çünkü baktık herkes üniforma gibi giyiniyor. Allah razı olsun. Yani Teşekkür şimdi, ederiz. o yüzden bu farklılığı ortaya koyma konusunda da nasıl? Mesela ilk fikrim şuydu. Ben pantolonla başladım. Üretimiyle değil yalnız. Hı hı. Yani işte kumaşı bir yerden alıyorsunuz, malzemeyi bir yerden alıyorsunuz. Ondan sonra orada iyi kaliteli bir yerde ürettirmeye çalışıyorsunuz. Pantolon herkeste var. Peki ne farklılık? O dönem hem maliyeti az olacak, aynı zamanda o farklılığı ortaya koyacak. Bir şekilde düşün. Sorgula. En sonunda kapalı çarşıda özellikle artık deriler vardır. Dericiler o deri mont yaparlar. Artan deriler vardır. Onları kiloyla satarlar. O artık derilerden biz pantolonların üzerinde deri biyeler yaptık. Cep kenarlarında flotalar yaptık. Ama kaç tane yaptık? 5 tane numune yapabildik. Tabii ki. O numuneleri yaptıktan sonra müşteri geldiği zaman işte sonuç itibariyle bakıyor. Diğer ürünlere baktığı zaman onların birçoğu başka yerlerde var ama o 5 tane ürüne baktığı zaman da inanılmaz hoşuna gidiyor. Ve diyor ki pazarlama da burada başlıyor. Diyor ki bunlardan yok mu? Çok satıyor. Niye?
Valla inanılmaz talep görüyor. Halbuki daha ürün yok. Role play Sadece ya. model Çok var. iyi. Sadece model var. Çok iyi. Peki ne yapmam lazım? Bunların en az biz %30'unu nakit alıyoruz. Bir ay sonra teslim edebiliyoruz. Diğer ürünleri mesela bir tarafta her yerde bulabileceği ürünlerle ilgili böyle bir şey yok. Ve bir anda bakıyorsunuz siparişler 8.000 tane, 10.000 tane sipariş oluyor. Ve olmayan sermayeyi pazarlamayla oluşturuyorsunuz. Ve bir şekilde sizin için itici güç oluyor. Evet. Yani bu verdiğim örneğin dışında birçok farklı örnekler de var. Yani yine ürün anlamında böyle yakaladığınız. Mesela o dönemde işte siyah kendinden desenli bir takım kumaşlar vardı. Kimse yüzüne bakmıyordu. Neden? Biraz parlak olduğu için. Ama biz onlarla ilgili kısa ceketler yaptık, smokinler yaptık. İnanılmaz talep görmeye başladı. Yani şimdi üründe farklılık ne demek? Aslında özetleyeyim. Herkesin baktığı şekilde bakmamak. Farklı bir bakış açısıyla bakıp onu yorumlayabiliyorsanız işinizle ilgili birkaç adım öne geçebilirsiniz. Günümüze uyarlarsak bunu, yani aslında günümüzde bilinmeyen yok. Google'a girdiğiniz zaman tasarım bile yapıyor sizin için. Yani şimdi o zaman o farklılığı nasıl yakalayabileceksiniz? O farklılığı yakalayabilmeniz için pazarlama stratejilerinde hedef kitleyi seçmek lazım. Daha niş gitmek gerekiyor. Gitmek lazım. Alan daraltmak daraltmak gerekiyor. Bununla alakalı çok çalışılacak nokta var. Şimdi ben biraz da Salim Hoca'ya hocam normalde soru soracaktınız ama ben merak ettiğim için. Şimdi ben kendim Word 17 olarak 2016'da başladım. İşte kendi tırnaklarımızla ben de halı temizlerdim. Kazandığım parayla burayı finanse etmeye çalışırdım. Sonra ne mutlu işte DS Damat, işte Pro Group böyle markalarla tanıştık ama ben bile bugün 32 çalışanı olan işte 5 ülkede olan bir şirketim. Fakat hala ben diye konuşuyorum. Hala. Az önce fark ettim. Tabii ki deniyorum biz. Bu zamanla oturuyor. Güven gibi belki. Ama hep ben diyorum. Ve bunun için çok uyarılarda almışımdır. Yani çok çalışan, bana yakın olan elemanlarım, çalışanlarım, ortaklarım hep şey demiştir. Edin Bey, biz. Yani daha rahat olacak gibi. Siz şu anda bütün her şeyi anlatırken biz yaptık, biz böyle. O yüzden tekrar anladım ve teşekkür ederim bunu uygulama olarak gösterdiğinizde. Şimdi ben duymak istiyorum. Salim Hocam, Süleyman Bey'i çok iyi tanıyorsunuz. Güzel de işleriniz oluyor. Ben de yakinen takip ediyorum. Siz Süleyman Bey'i nasıl anlatırsınız iş alanında? Hani herkes öldükten sonra arkasında konuşuruz ya. Hazır başarı buradayken konuşalım. Nasıl biridir? Bir kere şunu söyleyebilirim ki çok samimi. Ve Türkiye'de gerçekten hani derler ya ülkesini yukarı çıkarmak için birkaç yol vardır. Evet. Bunlar aslında savaşçıdır. Bizim bir güç tarafımız var. Savaşçı olmamız. Bir tarafta da marka var. Evet. İki temel güç var bir ülkeyi yukarı çıkartabilmek için. Bir, korumayı alman lazım. Askeri sistemlerimiz, milli güvenliklerimiz vesairelerimiz. Bir de ticari diplomasi yapmak lazım. O da markamız. Tamamen Türk marka elçisidir Süleyman Orakçıoğlu Bey. Ve bu konuda davalı ve dertli görürüz. Ve yetinmez. Daha iyisi nasıl olabilir diye ve giydiğiniz zaman bir elbiseyi ya da takım elbiseyi ruhunuzla bütünleşir. Bunu hissedersiniz. Şimdi ruhunuzla bütünleşen o anlam ve coşkuyu yakaladığınızda karşı tarafa, çevreye yani bedeniniz bunu hissettiğinizde ruhunuzdaki o hoşnutluk çevreye de mutluluk yayar. Böyle bir etkileşimi vermiş olduğu ürünlerde insanlara yansıtıyor. Evet. Ve mükemmel bir Mimar Sinan hocasıdır. Evet. Marka hocasıdır. Öğretmenliği kesinlikle iş adamlarına öneriyorum yani. Bu bir hem hoş bir durum Türkiye ve milli dava açısından. Evet. Çünkü yeni nesli ya bende kalsın, yeni nesil işte ya da rakip oluşmasın falan düşüncesi yoktur Süleyman Bey'den. Yeni rakipler, bilginin karşı tarafa aktarılması, bununla beraber hem ürün anlamında, marka anlamında, bir de vizyon anlamında gerçekten değerli iş insanlarımızdan bir tanesi. Yanında övmüş gibi olmuyor ama öyle olacak hocam, bilerek sordum. Ben her seferinde enerjiyi toplar, gider o enerjiyle bir sürü işler başarırım. İtiraf da ediyorum burada. Ne güzel. Dolayısıyla en önemli şey verdiği vaadi tutması.
Bu çok ve önemli bir güven şey. oluşturması. Evet. O güven ve vaat arasında marka böyle oluyor. Evet. O gelen toptancı veya ilgili müşteri geldiğinde ben size bu pileli pantolonu şu zamanda şu fiyat şu zamanda ödersen şu zamanda da size teslim edeceğim dediğinde teslim edilir o. Güzel. İşte bu verdiğim vaadi istenilen nitelikte güveni oluşturduğunuzda markada böyle Güzel. oluşur. Peki hocam şöyle bir soru soracağım. Çok güzel bir şey değindiniz. Hani Türkiye'nin markalaşması, işte giden bir lokomotif. Gerçekten de teşekkür ederim ayrıca. Biz de bunun için, hepimiz bunun için uğraşıyoruz. Ama benim en büyük davalarımdan bir tanesidir. Ben Kanada'da doğdum, evet. Ama ben her Kanadalı arkadaşımın yanına gittiğimde, ki ana dilim İngilizcedir benim. Biraz konuştuğumda, sen Türk müsün der. Evet derim ve şey der. Hiç Türkiye benzemiyorsun. Şimdi bu algı artık beni çok irite eden bir konudur. Bu sizde de öyledir. Hani eğer bir şey varsa hani şey denilebilir, işte İtalyan erkeği gibi güzel giyiniyor ve yakışıklıdır denilebilir. Ama işte bunun ırkçı tarafından yaklaşacağım. Türk olarak pazara açılmak nasıl? Zor mu? Yani bir ırkçılıkla karşılaşıyor musunuz? Ya Türklerin burada derdi ve işte en son şöyle bitireyim. En son birçok uluslararası fuara Türk markalarını almamaya başladıklarını bile biliyorum ben. Veya işte dükkan tutarken biz buraya Türk firmasına dükkan verir miyiz diye genel bir soru olsun. Var mı böyle bir şey yoksa hiç yok mu? Şimdi şöyle, ya bu belki de bu ülkede en çok bunu yaşamış bir insana bunu sordunuz. Bir iş Hadi insanına bakalım. sordunuz. Ama bu süreçler, tabii neredeydik, nereye geldik bu süreçlerde? Şimdi ben özellikle tabii ki gruptan ve kendimden bahsettim. Ama grupla ilgili faaliyetlerimden bahsettim. Ben özellikle 2001 yılında şu anda 420 marka var. Birleşmiş Markalar Derneği'nin kurucu başkanıyım. Türk markaları kurucu başkanı. 420 marka var. Şimdi neden diyeceksiniz. Ve bir de aynı zamanda İstanbul Tekstil Konfeksiyon İhracatçı Birliklerinin 7 yıl başkanlığını yaptım. Ve tüm sektörlerinde 52 sektöründe yine aynı şekilde 2 dönem 7 yıl başkan yardımcılığını yaptım. Yurt dışından sonra. Şimdi diyeceksiniz ki işiniz var, gücünüz var. İşte neden bu kadar sivil toplum örgütlerinde zaman harcadınız, çaba ortaya koydunuz? Şimdi bunu yapmamın bir tane nedeni var. Yaklaşık olarak 90'lı yılların sonunda yaşadığım bir anekdot. Dünyanın en önemli fuarlarından birindeyiz. Köln'deyiz o zaman. Köln'deki fuar ve o fuara katılmak çok prestij. Ürünler, standımız, bulunduğumuz lokasyon dört dörtlük. Ve içeride dünyanın her yerinden müşteriler sipariş yazdırıyorlar. O sırada bir tane İtalyan gazeteci geldi. Hiç unutmuyorum. Viviana Spinelli, evet. Umo Collezione'nin staff editörü. Bağırıyor, İtalyanca çağırıyor, bağırıyor, içeri giriyordu falan. Biz onunla İngilizce konuşmaya çalışıyoruz. Bir de diyor ki bizimle İngilizce konuşuyorlar. İtalyan'ın hangi cehennemindensiniz? Ben sizi görmedim. Bizi Türk markası olarak değerlendirmeyin. Ben sizi kaçırdım. İtalya'nın işte neresinde yani bu kadar iyi bir marka, iyi bir koleksiyon ki bu 20 yıl önce oluyor. İlk yaşadığım deneyimden biri budur. Yine aynı fuarda bu defa yaklaşık olarak o dönem mark tahmin ediyorum 200-250 bin marklık Almanların sipariş verdiği bir arkadaşlarımız sipariş veriyor. 2-3 saatlerini aldı. 2-3 saat sonra bir baktım İstanbul'u görünce, Türkiye'yi görünce iptal ettiler. Yani dedim ki demek ki tek başına iyi olmakla bu iş olmuyor. Biz ülke imajı, ülke algısı, sektör algısı, marka algısı ama bunların hepsini birlikte yapmalıyız. Bu atmosferi biz oluşturamazsak tek başına bizim mucize yaratmamız mümkün değil. O yüzden sivil toplum örgütlerinde çok önemli görevler aldım. Çok önemli işler yaptık. Ve hatta bizim Birleşmiş Markalar Derneği'nin girişinde şöyle bir sloganımız var. Bir ülke sahip olduğu markalar kadar zengindir. Evet. Sloganımız. Çalabiliyor muyuz bunu? Evet, Leon Bey'den almak Çok lazım. iyi. Hakkı. yani sahip olduğu markalar kadar zengindir. Birincisi bu. İkincisi ve aynı zamanda 2005 yılında
biz çok önemli bir şey yaptık. Avrupa Birliği fonlarından Türkiye'nin çok faydalandığı söylenemez. Hı hı. Avrupa Birliği'nin fonlarına destek oluyoruz ama proje üretemediğimiz için fonlardan faydalanamıyoruz. Bak çok önemli bir şey. Biz o zaman özellikle kendi sektörümüzle ilgili çok önemli bir proje ortaya koyduk. Ve o projede yaklaşık olarak 7 ülke 82 projenin arasından bizim projemiz seçildi ve İstanbul Moda Akademisi'ni kurduk. İstanbul Moda Akademisi'ni kurmak ne demek? Daha çok tasarımcı, daha çok görsel, visual, yani bu sektörün ihtiyaç duyduğu, marka oluşturma konusunda, tasarım yapma konusunda ihtiyaç duyduğu genç jenerasyonun eğitimine katkıda bulunmak için yapılan bir okul. Ve aynı zamanda London Fashion School Academy ile partner olduk. Ve İtalya'daki moda okullarının, yani çok fazla isim vermek istemiyorum, onlardan birkaçıyla ortak organizasyonlar yaptık. Ve bu organizasyonlar sayesinde şu anda benim başkanlığım döneminde aynı zamanda da Moda Tasarımcıları Derneği'nin kuruluşunu gerçekleştirdik. 400'e yakın tasarımcı arkadaşımız var. Şimdi bunlar, Türkiye'de bir iklim var, bir atmosfer var. Hocam da bu konularda çok önemli şeyler yapıyor. İnanılmaz yani. Biz bu bayrağı dünyanın her yerinde, yani markalarımızın logosunu gördüğümüz zaman sanki bayrağımızı taşımış gibi düşünüyoruz kendimizi. Ve bugün inanın yaşadığımız travmalar, dünyada pandemi, birçok travma yaşıyoruz. Evet, yaşıyoruz. Zorlanıyor muyuz? Evet, zorlanıyoruz. İş yapma biçimi değişiyor mu? Evet, değişiyor. Hayat dijitalleşiyor mu? Evet, dijitalleşiyor. Online'da inanılmaz derecede parakende firmalarını etkiliyor mu? Etkiliyor. Peki yaklaşık İtalya'da 30.000 tane mağaza kapandı. 30.000. Evet. İngiltere'de dev markalar şu anda faaliyetlerine son verdi. Amerika'da da yine aynı şekilde. Peki bunların bıraktığı pazarları kim dolduracak? Bunların bıraktığı pazarları Türk markaları dolduracak. Evet. Bakın. Hazır Bizim olmuş. için çok önemli bir şey var, fırsat var. Pandemi O yüzden sonrası fırsat değerlendirebilirsek tabii yani. Bizim de bunun için ayakta kalma mücadelesini devam ettirip ondan sonra da doğru hamleler, doğru stratejiler yapmamız lazım. Yani bunun tabii ki mutlaka bürokrasiye, siyasete anlatacak kişi de Salim Hocam'dır. O yüzden bir fırsat var ama çok özellikle sevdiğim bir şey var. Şans oyuna hazır olana yardım eder. Biz bu oyuna hazır olursak bu şansı kullanabiliriz. Bu oyuna hazır olmazsak bu şansı kullanamayız. Ama bir fırsat var tabii ki. O yüzden de yani değerlendirmem ben bu şekilde. Tebrik ederim. Özellikle Vallahi hani haddime değil ama Mustafa, dinleyince. yani genel tablo bu yani şu an. Salim Hocam, size bir şey sormadan ben kendi markalarla alakalı hani nacizane olayımı söyleyeyim. Ben şu anda yurt dışına yaptığımızda markalaşmalarda bizim en büyük sıkıntımız şu oluyor. Şimdi Türk markaları yeni girdiği bir ülke olsun. İşte Kanada olabilir, işte kim var? Brezilya bile olabilir. Daha yeni giriyorsunuz. 2 tane 3 tane marka bunlar zaten. Yani cesaret etmişler, girmişler Türk markaları. Ya birlik olacaklarına daha yeni girdikleri yerde bile kavga etmeye başlıyorlar. Yani en olduğumuz konu, ya bir dur. Hani ilk önce hani çamur içinde kavga etmek yerine bir ring kur da en azından kavgan izlensin. Anlatabiliyor muyum? Yani çamur içinde kavga ediyorsunuz, keyfi de yok kavganın yani. Sayın Hocam cevap vermeden şöyle söyleyeyim. Yani en çok yani o konuda gerçekten sorun yaşayan firma biziz. Çünkü yani sanki bizim burada oluşturduğumuz bu iklim kişilere bağlı. İnsanlar sisteme bağlı olduğunu düşünmüyor. Ve o kişiyi transfer edersem ben de aynısını yaparım. Bu kişiyi transfer edersem onu aynısını. Yani yok, sistemi kurmadıktan sonra hiçbir şey olmuyor. Tebrik ediyorum. Hocam Evet. peki. Birine taş gitti buradan. Evet. Hocam şöyle söyleyeceğim. Peki bu marka konusunda sizin kesin söyleyecekleriniz var. Ben kısaca bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çünkü Salim Çam Pro Grup olmadan bu sorun cevaplanamaz yani. Tam bitmemiştir. Şimdi tabii başkanımın belirttiği gibi siz kopyalayabilirsiniz bir makineyi, bir ürünü. Evet. Ama zihni ve sistemi kopyalayamazsınız eğer o vizyon yoksa. O vizyona yakın olmadığınızı kendinize öz eleştiri yapmanız lazım. Yani yarışırken biz burada kolektif rekabetten bahsedebiliriz. Uluslararası arenada özellikle. Şimdi hakkını vermek lazım yiğidin.
Ya ben bu konuda damat DS Twin sana yardımcı olayım, bu pazara girmeyeyim diyebilecek cesaretli girişimcilere ihtiyacımız var. Bir örnek vereyim. Bizim yine Türk markası ilaç firması Kazakistan'da bir çalışma yapıyor. Kilogramı $800.000 ilacın. Kilogramı. Başka bir ilaç firması kilogramı Biliyorum onu. $150.000 pazara giriyor. Şimdi $800.000 Türkiye'ye kazanım sağlayan marka olmuş ilaç firması niye aşağı çekiyorsun? Bizim şu an damat DS'nin kilogramını baktığınızda $85-100 arasında, ama adam diyor ki ben $10 diyor satıyorum kilogramı, takım elbise. Ya kardeşim, sen onu orada satma. Orada ben $85-100 yakalamışım, markayı yakalamışım. O yüzden ya marka, 100 tane marka çıkmaz bir ülkeden. Hazır giyimde 1 tane 2 tane çıkar. Ben onu beslerim. Onun tedarik zincirine katılırım. Yine para kazanacaksın. Sen zaten amacın para kazanmak. Ama buradaki kişi değer oluşturmak istiyor. Evet. O değer oluşturduğundan sen de nasibini alacaksın. Dolayısıyla benim yurt dışına Türklerim gittiğinde lütfen, gerek davranışsal olarak, ürünle de bitmiyor bu iş. Davranışı da çok önemli. Türkiye'yi temsil ediyorsun. Adam sana bakarak Türkiye hakkında yorum yapıyor. Evet. Giyimin, kuşamın, üslubun, duruşun orada ürünle eş olması lazım. Evet. Dolayısıyla sen orada $10 bir ürünü sunduğunda davranışın da $10. Ama $85 bir ürünü sunduğunda davranışın da $85. Çok iyi değil mi? Ben alacağım bunu daha sonra. Çalışıp geliyor. Kesin. Çalışıp. Bununla ilgili lütfen ben Çok iyi. dinleyiciler, Türklere ve işte orada Kanada'da yaşayan insanlara da diyorum. Herkes için yani. Herkes için ya, bu genel, vallahi Ya genel ya. bırak ya. Bırak abi, ben Neyse. şimdi marka olma adayıysan onunla ilgili o tırnakların oraya gelmen gerekiyor. Tabii. Ama olmayabilirsin. Ama olana köstek olma. Olana destek ver. Bugün 4-5 tane markamız olsa bizim yurt dışında, her birinin 50-60 milyar dolarlık cirosu olsa kim durabilir Türkiye'nin Tabii karşısında? canım. Tabii. Ama beni 50-60 milyar dolardan kazanmamı engelleyen kim biliyor musunuz? Benim markayım zanneden, benim pazarıma $85 $10 düşüren insanın yüzünden ben bu Türkiye'ye döviz sokamıyorum. Çembe çakmaya giriyor resmen Çelme ya. çakmaya gidiyor. Ya şimdi şöyle tabii ben orada şu değerlendirmeyi yapayım. Yani her şeyden önce tabii ki biz bir bilgi havuzu oluştursak, pazar deneyimlerimizi paylaşsak, tabii pazar deneyimlerinden birbirimiz özellikle stratejiler oluştursak, çok önemli bir, aslında yani en önemli şey ne? Bilgidir. Yani bana göre kaynaktır. Şimdi tabii burada stratejisi olmayan bir firmanın başarılı olma şansı yok. Bir markayı en son söyleyeyim. Yani siz mass market seviyesine indirdiğiniz zaman onu bir daha yukarıya taşıyamazsınız. O yüzden biz lüksün, yani baktık biz nasıl iş yapabiliriz dedik. Ana stratejimiz ne bizim? Biz lüksün tanımını yeniden yaptık. Yani yeni normalde insanlar ne istiyor? Kalite istiyor, tasarım istiyor, inovasyon istiyor, çevreye duyarlılık istiyor, geri dönüşümlü ürünler istiyor. Evet. Peki bunların hepsini istiyor da fiyatı da çok fazla para ödemek istemiyorlar. Ulaşılabilir lüks istiyorlar. Evet. Yani biz buna affordable luxury diyoruz. Yani bununla ilgili yaklaşık olarak 3 yıl önce benim bir sunumum vardı uluslararası bir sempozyumda. Aynı anda İtalya Moda Federasyonu'nun efsanevi başkanı Mario Boselli'nin de bir sunumu vardı. Çünkü o bir sunum yaptı, ben bir sunum yaptım. Ben Mario Boselli'nin sunumunu istedim. O sunumda şu vardı: 60'lı yıllardan sonra İtalyan markaları dünyada nasıl başarılı olmuş, onun tüm süreçlerini anlatıyordu. Ben de işte günümüzde markaların uygulaması gereken stratejiler diye özellikle bizim ulaşılabilir lüksü ortaya koymuştuk. Ben de işte yeni lüksün tanımını yaptık. Affordable luxury, inovasyon, tasarım, kalite. Sustainability var mı sizde? Tabii sürdürülebilirlik. Süper. İşte aynı zamanda sürdürülebilirlik. Yani bu çevreyle ilgili ve her şeyde aslında sustainable olmak. Şimdi bunlarla ilgili benim sunumumu istedi, biliyor musunuz? Mario Boselli. Yani şimdi 60'tan önce İtalya'da marka mı vardı? Yok. Peki bunlar 20 yılda nasıl ortaya çıktılar? Tüm dünyada. İşte bunları dinlemek lazım. Ama ne yapamadılar? Kendilerini yenileyemediler. Evet, Neden? Aşırı güven ve ikinci jenerasyonun o heyecanı duymaması. Bunları iyi incelemek lazım.
o marka elçisi konusunda da şunu söyleyeyim. Yani ülke markalarını bir bakıyorsunuz o ülkenin başkanının eşi taşıyor. İşte ben de tam ona gelecektim. Mesela şu anda Türk Hava Yolları, ben bunu merak ediyorum. Türk Hava Yolları gibi güzel bir markamız var. Devlet tarafından desteklenen. Türk Hava Yolları'nın başarısı, ben de Toronto'dan İstanbul'a Allah'a şükür artık çok uzun süredir tek uçakla geliyorum. Tek sefer. Biniyorum 9 saat 50 dakika hop buradayım. Eskiden oraya git buraya git, yemekler kötü, servis kötü. Şimdi yemin ederim mehter marşı çalıyor Toronto'dan gelirken ben buraya. Çünkü bir bakıyorum Türk Hava Yolları'nın kendi uçağı hemen göğsümüz kabarıyor. Bir güven oluyor değil mi? Güven oluyor. Ben hep şey derim. Biz aslında ilkokula başladığımız itibaren 7-6 yaşından beri ilk defterimizi alırız. Onun üzerine bir etiket yapıştırırız. İsmimizi yazarız. Eskiden kaplardık. Paramız varsa biraz farklı olmaya çalışırız. Aslında 6-7 yaşından beri bir markalaşma doğal olarak bizde başlar. Peki burada markalaşmada bir iki ana şeyle markada diğerlerinden bizim farkımız ne? Yani DS Damat için hepimiz de zaten yardım eden biz güzel bir ekibiz ama DS Damat nerede farklı diğer markalardan? Popülist olarak değil, gerçekten sizin inandığınız. Gerçekçi, evet. Şimdi markanın tabii ki mutlaka bir kimliği olmalı. Hı hı. Yani diğerlerinden ayırt eden bir ruhu olmalı. Yani şimdi markanın buna göre aslında her sezon ya da her yıl değişken böyle bir şekilde farklı kulvarlarda kendini göstermek yerine kendini kendi özellikle hedef kitlesiyle inanılmaz güzel bir iletişim sağlamalı. Burada duygulara hitap etmek, samimiyet ve güven. Yani şimdi bunlar çok önemli marka olmakta. Tabii ki biz mesela DS Damat olarak çok rekabetçi bir markayız. Yani rekabet bizim için çok önemli. Yani aynı ürünü biz çok ucuza satma gibi bir iddiamız yok. Ama aynı kulvardaki ürünü daha uygun fiyatla satıyoruz. Tasarım var, inovasyon var ve aynı zamanda kalite var. Şimdi Damat, DS Damat'ı anlattım. Damat markamız bizim amiral markamız. Sadece Damat. Orada da biz modern casual yapıyoruz. Modern klasik yapıyoruz. Yani iş hayatında seni farklı gösterecek olan bir ürünü yapmak bizim işimiz. Nasıl? Her şeyiyle, her yönüyle, sadece tasarım değil, sadece inovasyon değil, kalite değil. Kalıplarımız farklı bizim. Şimdi ben iddia ediyorum, bizim kalıplarımıza magic diyorlar. Yani sihirli kalıp diyorlar. Neden? Çünkü biz sizi %20 daha fit, daha zayıf gösteriyoruz kalıplarımızda. 5-6 santim daha uzun gösterebiliyoruz. Bu iş bir mühendislik. Kalıp işte farklılık diyoruz. Hakikaten öyle ama ben yani, daha bir zayıf. Yani mutlaka bizim giysilerimizi giyin. Mesela bir arkadaşınızla karşılaşın. Söyleyeceği tek şey, ya sen zayıfladın mı acaba? Yani mesela bu soru mutlaka sorulur yani size. Şimdi o kalıpta farklılık. Twin markamızda o kadar farklı ki bir tasarım markası olarak algılanıyor. Yani dünyada tasarımcıların özellikle mesela unik, özel yaptıkları nasıl koleksiyonlar var? Twin'in de tamamen koleksiyonları bunu içeriyor. Hedef kitlesi farklı. Hedef kitlesi mesela mimarlar, mesela ressamlar. Yani hedef kitlesi özellikle yazarlar. Yani şimdi burada hayatı farklı yaşayan insanlar hedef kitlesi. Yani buna göre bir tanımlaması yapılmış. Yani o yüzden de 3 farklı markamızın 3 farklı hedef kitlesi var. Yani bunu tek bir çatı altında toplayamaz mıydık? Yapabilirdik. Ama bana göre çorba olurdu. Seyhan Bey, şimdi asıl benim merak ettiğim sorulardan biri, yavaş yavaş anlamaya başladım. Artık benim de yaşım, olgunluğum erdikçe diyelim. Paranız var. İnşallah vardır. Hayatlığınızı yapmışsınızdır. Üstadım, ne işiniz var? Hala 9-5 işe geliyorsunuz. 12'lerde. Çünkü olmayan hep buna bakar ya. Ben voleyi vuracağım. 40 yaşında. Benim de düşüncem oydu. Ben bu işe girerim. Voleyi vururum. 40 yaşında yatımda gezerim. Ne zaman ki kendi markamı oluşturdum ve çok çabaladım. Çocuğum gibi oldu. Çıkamıyorum şimdi. Bana bunu anlatabilir misiniz? Yani dışarıdan bakıldığında şey diyebilirsiniz. Yani koca adamlar artık gidin de gençlere yer açın. Zaten vurdunuz voleyi. Çok abes konuşuyorum, özür dilerim ama mantık bu olduğu için. Tamam, yani dışarıdan bakıldığında neden hala buradasınız? Yani neden hala işinizin başındasınız? Gidip tatil niye yapmıyorsunuz? Şimdi biz aslında jenerasyon olarak bizim bir misyonumuz var. Biz daha önce sen yapamazsın, sen başaramazsın evet. diyen bizden önceki bir jenerasyondan sonra biz
özellikle iş hayatına başladık. Burada bu ezilmişliğin ya da işte özellikle bizlerin kendi adımıza global rekabetin içinde yer alma konusunda daha önce gösterilmeyen çabanın biz temsilcisiyiz. Anladım. Ve o yüzden de bir misyonumuz var bizim. Bu misyonumuz ne? Bu ülkenin özellikle bizden sonraki jenerasyon ve gelecekteki bu işleri yapacak olan arkadaşlarımıza yol açmak. Hannibal'ın Kartaca Savaşı'nda söylediği bir söz var. Belki bilirsin onu. Hannibal'ı tanıyorum ama hangi söz olduğunu bilmiyorum. Kartaca Hangisi? Savaşı'nda özellikle askerler yanına geliyor. Hı hı. Diyor ki savaşı kaybediyoruz. Niye? Yol bitti. Bilmiyorum. Hadi öğrenelim. Hannibal'ın verdiği cevap: ya yeni bir yol yapacaksınız ya da yeni bir yol bulacaksınız. Güzel. Altı ansiklopedi. Yani bak, ya yeni bir biz bunun yani biz bu özellikle yani bunlarla ilgili öyle bir challenge'ımız, mücadelemiz oldu ki Çok iyi. yani bazı şeyler bizim için Kaf Dağı'nın arkası gibi görülüyordu. Yani insanlara hayal geliyordu. Fakat yani yaptıklarımız yapacaklarımızın aynası ve bundan sonra ben her şeyin iyi olacağını düşünüyorum. Biz gerektiği zaman zaten bu işi devretmesini biliriz. İkinci jenerasyonda yetiştirdik. Evet. Yani orada mesela benim hiç unutmadığım bir şey var. 25 yıl önce sen anlatıyorsun işte Toronto'dan İstanbul'a rahat uçuyorum. 25 yıl önce biz Johannesburg'da, Sun City'de özellikle 3 tane Connect uçuşla uçabildiğimiz bir dönemde Güney Afrika'da biz mağazamızı açarken hiç unutmuyorum, Büyükelçimiz Kutlu Bey bize şöyle dedi: İnanılmaz bir ambiyans. Orada o ambiyansa baktığın zaman sanatçılar, selebritiler, böyle bir açılış yok. Kutlu Bey kurdeleyi keserken gözlerinden 2 damla yaş geldi. Dedi ki çocuklar, benim görev dönemimde bana bu mutluluğu yaşattınız ya, size nasıl teşekkür etsem bilemem. Ne mutlu. Şimdi bu hepimizin yani yapması gerekenler. Bir anda bakıyorsunuz işte Madrid'deki Büyükelçimiz Cihat Bey marka elçisi gibi. Yani artık bir jenerasyon da değişti. Şimdi yani biz olmamız gereken yerlerde şimdi olmaya başladık. Daha yolun başındayız. Çok güzel. Buraya bayrak asıyoruz abi yukarıdan. Öyle Evet. düşüyor. Evet. Evet. Bunun bir sıkıntısı var. Ben de yeni jenerasyon değilim artık tabii, orta artık. Ben de şunu görüyorum. 8 yaşından beri çalıştırır benim babam. Göçmen bir aileden geliyoruz biz. Benim hayatım bit pazarında geçti. En başta. İşte. Tamam. Gerçek girişimci. Yani gerçek alaylı ve mektepli deriz. Biz ikisini birlikte 8 yaşında ben pazarı. bana bırakın buraya santrallerden elektrik falan döşerim yani. Yalnız şöyle bir şey var. Yapamazsın, edemezsin. Seni gidi gibiler bizi kamçılamış. İşte. Biz çocuklarımıza sanırım aman biz çektik onlar çekmesin dedikçe o döngüyü bir daha başlatıyoruz. Yani yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum da hani bir derece, bir nebze. Biraz haksız mıyım bu konuda? Yani sen bunu anlatınca ben şu aklıma geldi. Ben 10 yaşında dayımların mağazada satmayan gömlekleri parkta satan adamım. 10 yaşında. Evet. Yani ya, şimdi isteyince oluyor diyorsun. çocukluk psikoloji. Ama o sattığım özellikle gömleklerden de atıyorum 1 lira alarak kendi bisikletimi almış adamım. İşte ama 10 yani yaşında yani Onu çocuğa tadabilmiyor. Salim Hoca da çocuklara bizden bir hedef tane. gösterip yani onun karşılığında da mutlaka getirip paylaşmak lazım. markalaşmayla bitireceğim. Öğrencilerle alakalı son bir sorum geliyor. Süleyman Bey, geriye döndünüz. 20 yaşındaki sizle karşılaştınız. Bütün bu yaşanmışlıklar, işte acılar, başarılar. Ne derdiniz? Böyle duruyor, böyle düşünüyor. Yorulmuş belki bir dükkanın köşesinde, ya ben ne yapacağım diyor. Ne derdiniz yani? Belki parası var, belki parası yok. Şimdi şöyle, ben zaten yani hayır kelimesini, olmaz kelimesini, yapamam kelimesini sevmiyorum. Ve aynı zamanda yani böyle bir benchmark yapıyorsunuz. Ya yapan insanların mutlaka işte onlara bir dokunuş vardır, o şekilde yapmışlardır. Değerlendirmesine de katılıyorum. Burada Cem Yılmaz'ın bir sözünü tekrarlayacağım. Hiçbir şey tesadüf değil. Hiçbir başarı tesadüf değil. Adam diyor çok çalışmıştır. Ama hiçbir başarı tesadüf değil derken de hiçbir başarı da mucize değil. Evet. O yüzden siz yani kendi mucizenizi yaratabilirsiniz.
mutlaka onun için başka bir şey yapmaya gerek yok. Ya o çocuğa onu mu söyler? Eski Evet, halini görseniz evet, 20 yaşında evet. Yani, devam mı derdin yani? Hiç devam bozma. hiç. Ben orada yani zaten yani bizim en çok belki bu süreçte yapmamız gereken şey o. O heyecanı, o enerjiyi taşıdığını ona hissettirmek. Evet. Acı yoksa başarı yok. Yani bir de şu var. İki şey var. İnsanın başarılı olması için. Ya ihtiyacı olacak ya merakı olacak. Evet. Aha. Yani Bizde ikisi de var Allah'a şükür deyip. Hocam tamamdır. Çok teşekkür İhtiyaç ederim. yok. Kişisel sorularım burada. Şimdi ben Salim Hoca ile alakalı iki tarafı da en sevdiği konuyu da bitirelim. Çok da vaktinizi almayalım. Hocam. Üstad burada yani. Ben de söyleyeyim. Üstad Turkuaz. burada çünkü sadece ben değil. En az 50 tane firmanın mutfağını da görüyor. Vizyonunu da görüyor ve onları Estağfurullah. bizzat yaşıyor. Onu ben beynini almak istiyorum transferle. Eksikliklerini de görüyor. Transferle böyle. Yaşarken öğrenen organizasyon. Türk Hava Yolları gibi mesela devlet desteğiyle ve yardımıyla bir endüstrinin önü açıldı. Ben bir yabancı olarak Türk Hava Yolları'ndan sonra bir X Türk firması görsem derim ki bu firma güzeldi. Bunu da deneyeyim. Kıyafet firması, giysi firması dese ki ya ben daha önce bunu giymiştim. Yes damat güzel, twin de güzeldi bunun. Aa ne gelmiş? X gelmiş. Bunu da deneyeyim der. Acaba markalaşma biraz da devletin tabii çok destekleri var. Ama bireysel olarak böyle alıp hadi gel bayrağı bir senle yürüyelim seçilmiş şirket. Gel bakalım nevalanmadan mı yapılması gerekir? Nasıl yapılması gerekir? Size bırakıyorum üstadlarım böyle çekiliyor. Şimdi teşekkür ediyoruz. Markalaşmada dert çok para kazanmak değil. Aslında. Markalaştığınız zaman yani değer oluşturduğunuz zaman peşinden çok para geliyor. Öne çok para kazanma koyduğunuzda markalaşma oluşmuyor. Evet. Yani çok para kazanmak bunu herhangi bir yani 11 yaşında Salı Pazarı'nda ben çok para kazandım. Sayın Başkanım değişik gençlik yıllarında çok para kazanmıştır. Ama amaç orada markayı devam ettirebilmek, değer oluşturabilmek, faydayı artırabilmek. Gerisinden markanın bedelini müşteri ödüyor. Peki marka müşteriye yaşatacağın haz. Ya mutlu yani siz müşteriyle empati yapabiliyorsanız yani o mutlu olduğu zaman siz mutlu oluyorsanız müşteri bu mutluluğun karşılığını size ödüyor. Evet. Bunu sevinciyle ödeyebiliyor, bunu maddi açıdan ödeyebiliyor ve size bağımlı oluyor. Evet. Fakat bu bağımlılığı oluşturabilmek için başkanım biraz önce bahsettiğim güven, samimiyet esas ve incelik esas, estetik esas. Yani siz bir kişinin boyunu birkaç santim büyütme derdiyle yanmanız, tutuşmanız lazım. Ya adamın boyu size ne? Ama dertli. Onu daha iyi gösterme çabasında. Ya da kilosu sana ne? Sen elbiseni sat. Yok dertli. Evet. Enerjisini artırma. Yani Enerjisini onun arttırma. enerjisini ona bir motive verebilme çabası içerisinde olduğunuzda müşteri de diyor ki beni düşünüyor. Evet. Şimdi bu veriş alış paradigmasıdır. Markada alışveriş yoktur. Veriş alış paradigması vardır. Ne verebilirim? Müşteri de der ki ben sana ne verebilirim? Hayır ben ne verebilirim? Yarışına girer. Öbür türlü alırsanız tüketirsiniz. Ve biraz önce değindiği gibi sistemi alamazsınız. Beynini alabilirsiniz ama sistemi alamazsınız. Peki hocam yurt dışına nasıl yapılır bu? Şimdi yurt dışına geliyorum. Yurt dışına transferi yaparken, marka transferini yaparken Türkiye Cumhuriyeti şunu sundu. Dedi ki sizi operasyonel yani markaları, marka adaylarını daha doğrusu herkes marka olamaz. Yani bunun için yani bir melake gerekiyor, bir vizyon gerekiyor, bir çaba, bir dert gerekiyor yani. Evet. Yani bir kere parayı unutmanız lazım markalaşmak için. Katılıyorum. Parayı unutmanız lazım. Yani para harcamanız lazım. Ki onun kalitenin bedeli size daha sonra geri dönebilsin. Dolayısıyla bununla ilgili Turquality dedi ki senin markalaşma adayı olanlar şu an belki yanlış anlaşılıyor Turquality. Markalaşma adayına yönelik bu. Herkese değil. Ama şu an herkes kapsam içerisine girme çabası içerisinde. Biz şunu ölçüyoruz. Vizyonun var mı yurt dışına çıkmak için? Yani kediye tekme vuruyor musun yolda? Taşı üstünden mi geçiyorsun? Türkiye'de araba kullandığın gibi yurt dışında da ışıklara dikkat etmiyor musun? Bunları soruyorum şimdi. Yani markalaşmak için önce bu vizyon gerekiyor.
Hocam 3 günümü alıyor alışmak Yani buradaki onun trafiğe benim. davranışlarını ya şöyle bir şey, kötü bir şey olmayabilir o kişi için. Yani Evet. burada kediye tekme vurabilirsin, taşın üstünden geçebilirsin. Ama evrensel davranış kediye tekme vurmamaktır. Evet. Taşın üstünden atlamamaktır. O zaman marka yurt dışına giderken diyor ki evrensel uluslararası şirketlerin operasyonel stratejik düzeyine gelebilmek için diyor Türkiye Cumhuriyeti olarak, Türk Bakanlığı olarak, Türk Cumhurbaşkanlığı olarak ben sana diyor Turquality destekleri vereceğim. Bu diyor. yüzden başkanlık vardı. Yurt dışındaki şeyi görüp sizin bir Turquality geçmişiniz var. Onu da biraz alalım Şimdi hatta. şöyle. Değil mi tabii hocam? ki Ben girdim ama. Turquality'de ilk girenlerden Evet, başkanı. Turquality zaten. bir yetkinlik programı yani Evet. hocamın da söylediği gibi. Tabii ki bu program yani sadece baktığı zaman insanlar maddi bir destek programı zannediyor. Hayır. Kurumsal performansını senin artırma programı. Sen sürekli olarak sınava hazırlanır gibi her yıl yaptığın ve aynı zamanda faaliyetler sadece ihracatla da ilgili değil. Ne kadar kurumsallaştın, ne kadar dijitalleştin, ne kadar kurum içinde profesyonelsin. Yani bunların hepsini özellikle ölçen bir yetkinlik programı. Tabii bu programın içinde şu var. Yani ben hocama şöyle katılıyorum. Bizde genelde patronlar şirket kasasını kendi cebi gibi görür. Evet maalesef. Evet. Şimdi yani siz bu anlayışı değiştirmek kolay değil. Ya biz de kendimizi bu firmada çalışan, yüksek ücretli çalışan görüyoruz. Yani yani biraz önce sorduğun sorulara da cevap. Yani bunu yani bir şekilde bu seviyede yani bu anlayışa gelebilmek hiç kolay değil. Evet. Yani yoksa benim tamam da yani bana göre markam bile bu ülkenin. İşte ama işte buna Yani idrak edebilmek. yani sonuçta ya da global bir markasınız. O zaman tüm dünyadaki müşterilerinin marka. Yani bu anlayışla hareket etmek son derece önemli. O yüzden şimdi tabii ki hani bir şey vardır. Einstein'ın yine klasik bir sözü vardır. Atomu parçaladım ama ön yargıları değiştiremedim. Biz aynı zamanda ön yargıları değiştirmek için uğraşıyoruz. Hocam Allah hepimizin yardımcısı olsun. Bir düzelecek diye düzeliyor da iyi gidiyor. İnşallah. ama iyi yani. Ben Vallahi diyorum, şu an- Türk markaları önümüzdeki 5 yılda inanılmaz etkin olacak. İnşallah, tüm inşallah. Eğer dünyada- hazırlarsa. Yani- Çok ciddi bir talep patlaması geliyor. Talep patlamasına burada Türk firmalarına da ben hani dinleyenler açısından çok ciddi bu talep patlamasına hazır olması lazım Türk firmaları. 2022 ve 2023 Türk markalarının yurt dışında yaygınlığı için yıllarıdır. Hadi Firmaların. bakalım. İşte orada hocama şöyle katılıyorum. Hocamın çok güzel bir değerlendirmesi var burada. Yani bir ürünü herkese yaparsanız hiç kimseye yapmıyorsunuz demektir. Bir Bunları markayı, yazalım. bir Bunları bol markayı bol. herkese satayım derseniz hiç kimseye satamazsınız. Niş zaten çok Yani alan belirlemek, e, alan alan- daraltmak, hedef kitle seçmek. Örnekleri bir bölerek söyleyeyim mi? Çok güzel. Bence markacı olduğum için. Hani Evet. sizler gibi değilim ama. Bizde Canadian Goose diye bir marka var. Evet. Bunlar mont, kaban satarlar ve kaz tüyünden yapılır bunlar. Böyle kazları yolarlar, içine koyarlar. Ve işte bu yeni akımla birlikte hayvan hakları vesaire dediler ki ya bu lanet olsun sevmedik biz bunu kullanmayın dediler. Ne beklersiniz Canadian Goose'dan? Ses çıkarmasın, aman bu akımda geçsin falan. Hayır. Adam koydu Canadian Goose montunu, üstüne yazdı. En kaliteli kaz tüylerini kullanıyoruz. Slash istemezsiniz giymeyi. Ne oldu, ne dersiniz? İndirdi aşağıya. Alanlar belirlendi ama alan daha çok aldı. Almayan almadı. Odaklaşması. Yani bu iyi bir almayanın markalaşma değil. eleştirisine aldırmadı. Aldırmadı. Ama bölümünde ise işte bunun Çok çok güzel. örnekleri var. Evet. Çok da gider. Güzel bir. Çok güzel. Biz oturur konuşuruz. Eğer eklemeniz gereken bir Ya şeyler varsa. eklemem gereken hani biraz önce de söyledin sen. Eklemem gereken şu. Yani o niş alanlarla ilgili yani yeni normalde ne gibi fırsatlar var? Hani ilk başlayanlar için söylüyorum. Ya bugün insan her şeyden önce sağlığını daha çok düşünüyor. Kendi sağlığını düşünürken direkt tenle temas eden ürünlerde kalıntı olmasını istemiyor. Bunların kendi vücuduyla temasında sağlığına olumsuz bir etkisi olmasını istemiyor. Kendisiyle ilgili bunu isterken çocuğuyla ilgili hiç istemiyor. Aynen. O zaman organik, yani burada organik ürünler yeni başlayanlar için bir fırsat, niş alan. Yani en azından bunlarla ilgili tabii ki herkesin yani özellikle rekabetin yoğunlaştığı bir yere ben de gireyim dediğin zaman kayboluyorsunuz. Çok güzel. Orada bir alan seçmek Güzel. lazım.
Tamamdır. Salim Hocam. Teşekkür ediyoruz. Güzel bir sohbet oldu, konuşma oldu. Bu konuyla ilgili özellikle markalaşmayla o alanın seçilmesiyle Türkiye'nin ciddi anlamda kilogram ihracatında o istekli olanların kilogram ihracatını artırabileceğini düşünüyorum. Herkes marka olamaz yalnız. Marka olmak, istemek ayrı bir şey, marka olmak ayrı bir şey. Katılıyorum. Ve o özel çaba ister, yani özel tasarım ister. Zincirin halkaları birbirini tamamlaması gerekiyor. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Aynen. Bu Estağfurullah hocam, çalışmalardan sizlere. dolayı. Ben katılımlarınız yaygınlıktan için. Burada bir hedef için yola çıkmış 3 ortak aslında. Herkes farklı bir yerinden tutuyor Türkiye'nin markalaşması için. Ben çok değerli zamanlarınız için, çok değerli bilgileriniz için teşekkür ederim. Burada konuşulanlar da umarım Hannibal Barca'nın söylediği gibi size yeni bir yol olur. Yeni öğrenmiş olduk burada da. Tekrar duymuş olduk. Yeni bir programda tekrar sizlerle birlikte olmayı umut ediyorum. Ve değerli katılımları için de üstadlarıma çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Sağ olun, biz ederiz. teşekkür ederiz. Tüm ekip arkadaşlarımıza. Aynen, Teşekkür arkada ederiz. büyük bir ekip Teşekkür arkadaşlarımız var. Evet, her zaman bu işin mutfağı. Aynen öyle. Esen kalın efendim.